Bizim kainatta en temel meselemiz Allah Azze ve Celle'ye yakınlık halini sunabilmek. Doğru mudur? Neyle oluyor bu? Bir latifemizle oluyor. Latife-i Rabbaniye. Latife ne demek? Manevi organlar. Duyular da diyebilir miyiz? Diyebiliriz değil mi? Duyular, duygular diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Kaç tane latifemiz var? Allah'ın esması adedince latifemiz var. Yani biz o esmaya bir tecelligah oluyoruz. Üstad ne diyor? Dünya ahiretin vitrindir diyor değil mi? Allah'ın esmaları bu dünyada tecelli ediyor. Ahiret aleminde ise temessül ediyor. Misal halini alıyor bizzati. Allah'ı tanımak ve tanıdıktan sonra Latife-i Rabbaniye ile yaklaşma çabası değil mi? En temel gaye. O esmaya ne kadar aynedarlık edebilirsen o kadar Allah Azze ve Celle'ye kulluğunu sunabilmiş, kurbiyetini sağlayabilmiş, yakınlaşabilmiş olursun. Mesela şu an ben kendime bakıyorum. Sol dizim şimdilik sağlıklı. Ben burada Allah'ın cemali isimlerini görüyorum. Sağ ayağıma bakıyorum, bir hastalık var, bir tamirat var, bir acı var, bir ızdırap var. Burada da Allah'ın celali isimlerini görüyorum. Demek ben bu isimleri, esmaları tanıyabilmek için yeknesak dümdüz bir hayattan çıkmam lazım. Yeknesak dümdüz bir çizgiyle yazı bile yazılamaz. O yazıyı bile sunabilmek için eğri büğrü hallere getirmek icap eder. Hayat da aynen öyle. Sürekli sağlıklı kalsam veyahut sürekli hasta kalsam, sürekli mutlu kalsam veyahut sürekli üzgün kalsam, sürekli huzurlu kalsam veyahut sürekli ızdıraplı kalsam, ben bu işleri anlayamam. Hangi esmalar nasıl tecelli eder idrak edemem. Bu yüzden benim inişli çıkışlı bir hayata ihtiyacım var. Ama bir şey iniyorsa ve çıkıyorsa hem de benim irademin dışında oluyorsa şunu anlamam lazım. Hayatımda gerçekleşen olayların hiçbirisi bana ait değildir ve ben bu olayları istediğim hale getirmekten acizim. Bunu anladığın anda o acizliğin içerisinden akıl almaz bir kudret çıkıyor, sır ile çıkıyor. Acizlik insanın bir şeye gücü yetmemesi demek. Fakirlik insanın bir şeye ihtiyacı olması demek değil mi? İslam'ın özündeki temel iki tane bilinmesi gereken mesele aciz ve fakr. İnsanlar bu temel kavramları bilmeden İslamiyet'in şekli yönüyle hayatlarını örmeye çalıştıklarında ortaya ifsat olmuş bir kişi çıkabiliyor. İslam'ın temelleri bunlar yani. Bir insan aczini, fakrını bilemedikten sonra, Allah'ı yeteri kadar idrak edemedikten sonra meselenin kabuğunda kalır ama asla özüne eremez o kişi. Bizde ise işin esprisi nedir? Kabuğu kırıp öze inmektir. Zira cevizin kabuğunu kırmayan içini de kabuk zanneder. Biz o öze varmamız icap eder. Şimdi ben buraya 20 çeşit yumurta getirsem, var mı içinizde o yumurtaların hangisi ne yumurtası ayırabilecek birisi? Çok zor değil mi? Anca boyutundan birkaç tahmin yaparsın, renginden, boyutundan. Getirsem buraya 20 çeşit yumurta, o yumurta kendi özüne gelmeden onu anlayamazsın. Ve her biri sana sevimli gelebilir. Ya şu yumurtanın güzelliğine bak, şu yumurtanın tatlılığına bak. Güzel dediğin yumurtadan timsah çıkabilir, yılan çıkabilir, akrep çıkabilir, çıyan çıkabilir. Ya bu da ne kötü dediğin yumurtadan bembeyaz güzelim bir güvercin çıkabilir. Demek bir meseleyi anlayabilmek için yumurtadan, kabuktan öze inme şartı vardır. Ancak meselenin özüne inen insanlar, o kişide Allah'ın esması nasıl tecelli etmiştir ve o kişi Allah'ın iyi kullarından mıdır yoksa razı olmadığı amelleri yapan kullarından mıdır? Bunları anlarlar. Bu da ferasetli olur. Konuma tekrar döneyim. Gayemiz ahirete yönelik iyi adımlar atmaksa meselenin en temelinde aciz var. Ve acizde hiç aklın almayacağı derecede Allah'ın yardımı, inayeti, keremi, ikramı hep senin yanında olma hali var. Bu derste ne konuşacağız onu söyleyeyim ben. Bildiğin sünnetullah kanunları konuşacağız. Ne demek? Allah Azze ve Celle'nin kainatı idare ederken kurduğu bir sistem var, bir düzen var. Mesela yer çekimi bunlardan biri mi? Evet. Benim nefes alırken oksijen çekmem bunlardan biri mi? Evet. Acizlikteki sır da aynı bunlardan hiçbir farkı olmadan bir tanesi. Böyle bir kanun var. Böyle bir sünnetullah kanunu var. Suyun kaldırması gibi, sürtünme gibi, momentum gibi, itme çekme gibi. Aynı bunun gibi acizliğini yakaladığın anda kavuşacağın inanılmaz bir kuvvet var. Bu da aynı sünnetullah mı? Aynı. Hiçbir farkı yok. Tek farkı ne? Ondan sonra senin inancına bakar. Allah Azze ve Celle ben kulumun zannı üzereyim buyuruyor. Sen kalbinde onu nasıl zannediyorsan aynı öyle mukabele göreceksin. Bismihi Sübhanehu. 23. söz, 2. mebhas, 4. nükte. İnsan şu kainat içinde pek nazik ve nazenin bir çocuğa benzer. Şimdi biz neye benziyoruz? Burayı oturtmamız lazım. Nazik, nazenin, kibar bir çocuğa benziyoruz. Doğru mu abi? Şimdi bak sen ruhunu böyle düşünmez, bunu bir metafor zannedersen Ömer bu dersten bir fayda alamaz. Gerçekten o kadar aciziz. Günlük dünyada var olan hadiselere bakın. Hangisine gücünüz yetiyor? Yıldızlar aynı sistemde devam ediyor. Güneş periyodik hareketine devam ediyor. Denizler yerinde başımıza ekşimiyor. Tutup Allah aslanlara da bizdeki zekayı verip onları bize saldırtmıyor. Bizdeki zeka onlarda olsa ne olur? Felaket
felaket çıkar ortaya. Şimdi ilk kısmı çok güzel sindirmek zorundayız. Anladın mı? Biz neyiz? Nazik ve nazenin bir çocuğuz. Bugün o çocuğu Ecmel Vera'dan örnek verelim. Şimdi benim gözümün önünde Ecmel olduğu için onu düşünüyorum yani. Şimdi Ecmel Vera şuradan girse. Ecmel Vera'nın bir dedesi tesbih koleksiyoncusudur. Onun tesbihlerinden birini de alsa. Şöyle rak rak rak. Şuradan içeri girse. Ağlar. Hayırdır kalkın bakalım o koltuktan dese. İlk vereceğimiz tepki gülmek olur. Doğru mu? Neden? Çünkü sen aciz bir çocuksun. Ey Ecmel Vera. Sen aciz bir çocuksun yani. Böyle bir posta koyduğunda ne oluyor? Tebessüm oluşturuyorsun. Bizim kibirli tavrımız kainatta nasıl müşahede ediliyor anladınız mı? Gerçekten vereceğim örneklerin tamamında Ecmel Vera'nın bizden avantajlı olduğunu göreceksiniz. Ders sonunda anlayacaksınız bunu. O nasıl tesbihle şuradan girse, bir posta koymaya çalışsa çok komik olur değil mi? Güleriz buna ya. Ya velede bak deriz ya. Bizim kibirli tavırlarımızda arş-ı alada aynı öyle yankı buluyor biliyor musun Sinan? Kibirleniyoruz yani bir şeyler bizim zannediyoruz. Verilen bir şeyler bizim zannediyoruz. Sana ait değil ama verilen bütün emanetler senin gibi davranıyorsun. Nasıl gülünç bir duruma düştüğünü Ecmel metaforunda görüyor musun? Demek bizim şu an dergah-ı ilahiyeye nasıl tazarru edeceğimizin birinci formülü burada. Nazdar ve nazenin bir çocuk olarak girmek zorundasın. Acizsin yani. Ne kadar acizsin? Full artı full aciz. Senden acizi var mı yeryüzünde? Yok, imkanı yok. İşin komik yanı senden kibirlisi de yok. Bak yeryüzündeki birçok canlının yavrusunu alalım hele. Aslan yavrusunu alalım. Ceylan yavrusu alalım. Timsah yavrusu alalım. Karetta yavrusu alalım. Bunların her birinin yavrusunu alalım. Bir de insan yavrusu alalım. Götürüp bir ormana koyalım. İlk hangisi ölür? Ceylanın yavrusu 20 dakika sonra aslandan kaçıyor. Karetta yavrusu okyanus aşıyor. Yumurtadan çıkar çıkmaz. Timsah yavrusu herkese ateş püskürtüyor. Kafa atıyor. Akrebin yavrusu tıs tıs tıs. Kimseyi yanına koymuyor. Yılanın yavrusu ne yapacağını biliyor. Tekamül etmiş gibi. Bütün her şeyin eğitimini almış gibi. Bizim Ecmel Vera 2 yaşında daha bakkala gidemiyor. Senin çocuk kaç yaşında? 4. Gönderebiliyor musun bakkala? 4 yaşında yine gönderemiyorsun. Nasıl iş bu? Hepsi sanki başka bir alemden derslerini alıp tekamül etmiş gibi gelirken sen yıllar yılı bilmem kaç yaşında bir şeyleri zar zor öğrenebiliyorsun. İçimizde 20 yaşında olup yumurta kıramayanlar var. Konuyu açtırmayın lütfen. En aciz kim? İnsan yavrusu. Biz yani. En kibirli kim? Yine biz. Peki sen bu kibirli halinle dergah-ı ilahiyeye gitsen, o kapıyı tıklatsan nasıl gözüküyorsun yukarıdan? Ecmel Vera'nın tesbihle girmiş hali gibi. O kadar komik. Keşke sadece komik olsa. Bir de biz yapınca alçakça gözüküyor. Her şeyini veren Rabbinin kapısını böyle kibirli tıklatmak. Haşa sanki ona ortakmışçasına. Çok üzücü değil mi? Devam edelim mi? Zaafında büyük bir kuvvet ve aczinde büyük bir kudret var. Şimdi ben burayı anlayamıyorum. Zaafta kuvvet nasıl olur? Bak garip denklemler. Olay bir sünnetullah kanunu. Acizlik nasıl bir kanun? Mesela ben şimdi aciz bir haldeyim değil mi? Bacağım biri çalışmıyor şu an. Bunda nasıl bir kuvvet çıkabilir Halis? Çok zor yani. Şimdi yine Ecmel Vera metaforuna geri döneyim. Bebek metaforuna. Ecmel'deki kuvvet evde hiçbirimizde yok. Niye biliyor musun? O acizliğin sırrından dolayı eve 10 kişi de gelse bütün ev Ecmel için dönüyor. Bugün işte tuttu yine bir tane tabağı indirdi çat diye. Herkes yine etrafında pervane oluyor. Geçen bana geçmiş olsuna geldiler. Geçmiş olsun demediler. Ecmel'i sevip gittiler. Her şey onun etrafında dönüyor. Ecmel bu kuvveti ve kudreti neyiyle elde etti? Acizliğiyle. Peki ben kainatta ürkmem gereken ve mücadele etmem gereken bunca şey varken bunlara karşı bir mukavemet ve bir kuvvet elde edebilir miyim? Edebilirim. Neyin sırrıyla edebilirim? Acziyetin sırrıyla. Ne zaman Ecmel gibi fıtri bir şekilde aciz olduğumu hissetsem, çok önemli bir kelime. Fıtri bir şekilde. Bazen biriyle oturuyorsun. Ya abi bak böyle yani. Bu dünyadan ahireti kazanacağız. Şöyle yapmamız lazım, böyle yapmamız lazım. Valla biz bitmişik. Kimiz ki? Yani bitmişsin, kimsin? Ama yanımda çayı bitirip ayrılıyorsun. Gene aynı hayat devam. Bu nasıl acziyet? Demek bizde acizlik kavramının içi de boşaltılmış. Bunda da problem var. Bizde bir koyun postuna oturup ney sesi gelmesi acizliğin bir tasviridir. Bunda da bir acizliğin bir tecellisi olabilir bu arada. Yani evet insan böyle de aciziyetini gösterebilir mi? Evet gösterebilir ama acizliğin temeli burası değildir. Yunus şimdi senin evde bakma zorunlu olduğun 5 tane boğaz olsa. Bugün de işten kovuldun. Yarın kira var, elektrik, su var, bebeğin bezi var, maması var, sütü var. Aciz bir halde olur musun? Çaresizlik hali, doğru mu? Gücün kuvvetin yetmiyor bir şeylere. Peki bu acizliğin sonucunda ertesi gün ne yaparsın? İş ararsın. Çok güzel. Gittin kapıya. Bana iş verir misiniz dedin. Vermiyorum dedi. Sonra ne yaparsın? Başka kapıya. Mecbursun. Çünkü evde süt bekleyen var. O da vermedi. Gene devam edeceksin. Demek ki acizliğini anlayan insan köşede oturup gözlerini aşağıya eğen adam değildir. Acizliğini anlayan insan daha fazla mücadele edip daha fazla kapı çalan insandır. Şimdi acizlik, tekrar söylüyorum yani şu modelde de bir acziyet var tabii ki. Bizim gibiler yapsa belki biraz riyaya kaçabilir. O bir makam işidir belki. Onun da yeri var. Var öyle zatlar var, öyle Allah dostları var, öyle evliyalar var. Ama bizim gibiler için konuşuyorum. Şimdi acizlik sadece şöyle boynu bükmekten ibaret olsaydı, bizim hayatını örnek almaya çalıştığımız
Efendimiz, Üstad Hazretleri 27 yıl boyunca neden bu kadar sürgün edilmiş? Neden bu kitapları yazmış? Neden bu kadar herkese konuşmuş? Neden herkese anlatma çabasına girişmiş? Demek acizlik bazen ne biliyor musun? Konuşabilecek dermanın olmasa bile Allah'ı anlatabilmek için masada dönen bir muhabbetin siyakını ve sibakını yakalayıp o muhabbeti Allah'a çevirebilmek, bazen latif bir cümleyle, bazen üzücü bir menkıbeyle, bazen yakaladığın birinin futbol maçıyla, başka bir şeyle. Demek aciz olduğunu anlayan insan daha çok kapı çalan, daha çok mücadele eden adamdır. Acizlik kavramının tam içini doldurmamız icap eder bu cihette. Mesela ayağımın rahatsızlığı niye acizlik oluyor benim için? Mesela ayağın sağlam olsa sen kendi başına kendi kudretini kullanıyorsun. Ama ayağın sağlam olmayınca seninle birlikte 10 kişi daha etrafında sana yardım ediyor. Ya değil mi? Yani 11 kişi oluyor senin kuvvetin aslında. Aynen. Baştan alarak devam edelim Ömer. İnsan şu kainat içinde pek nazik ve nazenin bir çocuğa benzer. Zaafında büyük bir kuvvet ve aczinde büyük bir kudret vardır. Çünkü o zaafın kuvvetiyle ve aczin kudretiyledir ki. Tekrar hatırlayalım. Böyle bir saltanatı Ecmel Vera evde elde ediyor mu? Evet. Her şey onun etrafına pervane oluyor. Peki Ecmel Vera bu saltanatı Şimşek gücüyle elde edebilir mi? Hayır. Aczin kuvvetiyle, kudretiyle elde edebiliyor. Çok ince bir nüans. Burayı yakalamamız lazım ve bu yer çekimi gibi, suyun kaldırması gibi bir sünnetullah kanunu. Acziyetteki bu sır. Bunu anladığımız anda olayların rengi, iklimi bizim için çok değişecek. Devam edelim. Şu mevcudat ona musahhar olur. Şimdi ben size şuradan şu gözlüğü versem, desem ki aslan git şu gözlüğün düğmesine bas, dışarıda araba olacak desem. Gülmekten başka bir şey yapmazsın, doğru mu? Katıla güle. Abi dalga mı geçiyorsun ya? Benzeri bir şeyler yapsam, mesela şu mikrofonu versem, abicim git şuna bas, konser alanı olacak desem, inanır mısın? İnanmazsın. Şu telefonu versem, git buna bas, bir tane işte holding olacak desem, gene inanmaz. Güler insan değil mi Uğur buna? Tohum olayı aynı şey değil mi? Küçücük tohuma git şu düğmesine bas diyorum, şeftali oluyor. Senin acizliğinden dolayı onu sana musahhar eylemiş. Ne demek musahhar? Boyun eğdirmiş sana. İtaatkar eylemiş. Şimdi abiler soruyorum. Ektiğiniz tohumlar neden elma ağacı, armut ağacı, erik ağacı olarak geri veriyor sana? Acizinden dolayı. Kainata bir gözle baksana. Az önce söylediğim şeylerde abi olur mu ya şu gözlükten nasıl araba çıksın bir düğmeye basacak? Abes olur dedin. Ama tohum olayı bundan daha şumullu, daha hayret verici bir olay değil mi Allah aşkına? Gidiyorsun tohuma, düğmesine basıyorsun. Düğmeye bak ya. Şu kadar bir tohum. Bizim bir akrabamız aşılama yapmış. Şu an bir ağaçta bilmem kaç tane farklı meyve var. Yani çok ilginç, çok enteresan. Hadi bizim arabaları da aşılayalım birbirine. Olmaz yani, nasıl aşılayacaksın ya? Onun kapısı onun kapısına bile olmaz yani. Hayret verici bir durum var. Peki o tohumdan senin ihtiyacın olan buğdaylar, üzümler, elmalar, karpuzlar nasıl çıkıyor? Acizliğin sırrı onu çıkarıyor işte. Sen acizsin, ihtiyacın var. Kainatı da emrine ne yapıyor? Veriyor Allah Azze ve Celle. Acizliğin sırrına bak yani. Tohumu buğday etmiş. Devam edelim. Eğer insan zaafını anlayıp kalen, halen, tavren dua etse... Bekle. Söyle. Şimdi demek ki duanın 3 veçesi var. Kal var, konuşma. Hal var, senin dışarıdan görünüşün. Tavır var, amel etme, efalin, şeklin, fiiliyatın. Şimdi şu kapıdan ihtiyacı şiddet bir insan girse, canti bir şekilde topuklarını birbirine vuruyor, elde tesbih, güneş gözlüğünü de çıkarıyor. Selamun aleyküm, ben dilenciyim. Sökülün babalar 50'şer kağıt diyor. Ne olur? Nasıl biter maç? Dili, kali, hal ve tavrına uydu mu? Uymadı. Ve sen bundan ne oldun? Rahatsız oldun. Allah da öyle rahatsız oluyor işte bu halden. Neyle rahatsız oluyor? Şuunat-ı ilahi. O burçtan bakın. Şuunat-ı ilahi, ilahi haller. Kulun dilinde bir acziyet var. Ama halinde yok. Ama tavrında yok. Ve insan bundan ne olur Sinan? Rahatsız olur. Halinde ve tavrında bunu göremeyince rahatsız oluyor. Ve dua bir bütün dua olmuyor. O yüzden bir duanın tam Kur'an'da geçen, sünnette geçen dualara uygun bir halini istiyorsak dilimiz, kalimiz buna uygun olacak. Halimiz buna uygun olacak. Tavrımız buna uygun olacak. Biz o hal, konuşma ve tavırlarda birini görsek o insanın bize ihtiyacını söylemesine gerek yok. Zira deriz ki kardeşim yorgun musun, argın mısın ya? Bir eksiğin mi var ya? Bir ihtiyacın mı var kardeşim? Gel deriz diye. Değil mi? Bir karikatür var. Her baktığımda Sedef aklıma geliyor ya. Denizde iki balık birbirine denk geliyor. Şu balık şu balığa diyor ki kardeşim sen ağlıyor musun diyor denizde. Bu da şaşırıyor yani denizin içinde gözyaşımı nasıl görmüş. Kardeşim diyor sen bunu nasıl gördün diyor. Bu da diyor ki çünkü sen benim kardeşimsin. Bu Sedef işte. Bu kim? Bu da Uğur olsun. Ama şu Sedef yani. Çünkü sen benim kardeşimsin. İnsan o hali gördüğünde konuşmaya ihtiyaç olur mu? Olmaz. Allah Azze ve Celle bunu bekliyor. Halin, tavrın, konuşman birbirine uyduğu anda o sünnetullah kanunu gerçekleşiyor işte. Acizlik neyle olacak? Ben acizim. Sabaha kadar desen aciz olamaz. Onun kanunu başka bir şey. Vallahi acizim. Vallaha de, billaha de, tillaha de olamazsın. Onun kanunu başka bir şey. Ne onun kanunu? Kalen. Halen. Tavren. 3 cihette söyleyeceksin bunu. Söylediğin anda arş-ı alada o yankılanır. Allah Azze ve Celle neyi var bu kulumun diyerekten inayetini, keremini, yardımını, ikramını oraya
yağdırır. Devam edelim mi? Ve aczini bilip istimdad eylese o teshirin şükrünü eda ile beraber matlubuna öyle muvaffak olur Ne talep ediyorsa onu elde edebilecek sebepleri yaratır Allah. ve maksatları ona öyle musahhar olur ki Amacı neyse Allah kainatı da emri amade eder, onu gerçekleştirir. İktidarı zatisiyle onun öşri mişarına muvaffak olamaz. Kendi eline kalsa o tohumdan bir erik çıkaramaz. Bizim bilmekte çok yanıldığımız ince bir olay var. Hani kötülük bizden, iyilik Allah'tan diyoruz ya. Bunun tam sebebi, hikmeti başka bir mesele. Bir şeyin ademe gitmesi için, yok olması için, kötüyle buluşması için, imha olması için, tahrip olması için tek bir şeyin olmaması yeterlidir. Bir sebep kafi mi? Bir şeyi yok etmek için? Kafi. Koskocaman bahçe dizayn edelim, 100 dönüm, ekelim, biçelim. Sadece suyu açmasan, sadece tohuma ekme, sadece güneş vakti sula, yanar gider. Değil mi hepsi? Peki bir şeyin olması için kaç sebep lazım? Kainata denince sebep lazım. Şimdi bizim kafamızın karıştığı yer burada. Sebepler yan yana geldiğinden yokluk için bir sebep lazım ya, varlık için de bir sebep lazım zannediyoruz. Mesela tavuğu çektiğim anda yumurta olmaz. Ama tavuk yumurtanın olması için tek sebep değil, kainatın tamamının çalışması lazım. Biz buna ne diyorduk? İlleti tamme. Çok güzel. Bütün sebepler tam olacak. Bak bu çok önemli bir sır. Çok önemli. Mesela velev bir ailenin yeni bir çocuğu oldu. Anne veya baba olmazsa çocuk olur mu? Sebepler dairesinde olmaz. Birinin yokluğu çocuk yok demek. Peki anne ve babanın olması çocuğun olmasına tek sebep olarak yeter mi? Yetmez. Kainatın tamamı sebep olarak lazımken onlar aynı yanılgıya düşüyorlar. Biz yokuz, çocuk yok. Biz ikimiz varsak çocuğun olmasına yeterli. Bu yüzden bu çocuk bizim ikimizin diyorlar. O çocuk sizin ikinizinse sen o acziyeti hissedemezsin ki. Sebepler yan yana geldiğinden, ne diyoruz yan yana? İktiran ettiğinden. Biz bu yanılgıya çok düşüyoruz. Çok ilginç ya. Bir tohum düşün, yumurta düşün. Ne düşünürsen düşün ya. Bir sebep yoksa o yok. Eyvallah ama onun varlığı için ne lazım Süleyman? Kainat kadar sebep lazım. Peki o varlık bendendir diyebilir mi bir baba yiğit? İmkanı yok. Bak şu bacağın tahribi için bir sebep lazım mı? Lazım. Bağı kopar, tamam. Peki tamiri için bir sebeple çözebilir. Bak şifanın doktordan, ilaçtan değil Allah'tan geldiğini ne zaman anladım biliyor musun? Doktor bacakla ilgili işini yaptıktan sonra 1,5 ay boyunca şifayı ben de bekliyorum, doktor da bekliyor. Dedim ki doktordan olsa, ilaçtan olsa niye beklesin ya? Bak tek sebep yeterli olsa doktorun elindeydiği anda çözülür. Şu cümleyi söyleyeyim yanlış anlaşılmasın. Allah sebeplere ehemmiyet verir, tesir vermez. Bu yüzden biz sebepleri kaliteli halde sunmak Allah'a karşı saygının ifadesidir. Bir doktor seçerken bile bunu yapıyoruz. Sebeplerin ehemmiyeti var mıdır? Tesiri var mıdır? Sıfır. Asla. Bu pencereden bakalım. İtidalli bakalım. Vasat ölçüde bakalım. Anladın mı? Bu meseleleri alıp uçurumdan uçuruma atmaya gerek yok yani. Manava giderken domatesi bile seçiyorsun. Demek ki bir ehemmiyeti var sebeplerin, yok mu? Bu daha iyi diyorsun. Bu daha ucuz diyorsun. Bu daha uygun diyorsun. Sebeplere yaklaşımlarımızda bile kısırlık var. Allah istedikten sonra olur. Ya zaten Allah istedikten sonra olur. Onun meşiyetine bağlı. Ama o oldurmak için senin sebeplere bağlı fiili dua etmeni istiyor. O müracaatı nereye koyacaksın? Ben ana konuma tekrar döneyim. Nerede acizliğimi ve kainatın bir şeyin varlığı için aciz kaldığını anladım. Biliyor musun? Şu ameliyatı oldum. Ondan sonra burada ödem oldu yani. Bacak 3 katına çıktı. O ödem ne? İnşaat sahası. Şantiye. Orada ödem var, ne var? Çalışma var çünkü. Vücudun tamamı oraya yardım etmek için çalışma yapıyor. Hepimizin sebepler planında işi bittikten sonra, ben ameliyatı olduktan sonra, doktor ameliyatı ettikten sonra, hemşire ilacı verdikten sonra, sargıcı sardıktan sonra, röntgenci MR'ı çektikten sonra hepimiz oturup böyle bekliyoruz ya. Vallahi şifa hiçbirimizden değil. İnsan anlıyor ki madem umum bekliyorsa şifa başka bir yerden. Kesinlikle başka bir yerden. Ve kesinlikle aciziz. Çünkü şunun cevabı gelmek zorunda. Madem sizden değilse nereden? Şimdi ben içi dolu dolu Allah'tan diyorum. İnşallah dinleyen de içi dolu dolu bir şekilde evet bu da Allah'tandır diyebilir. Çok elzem yani. Onu hissetmedi mi? İçten gelme başka bir olay. Devam edelim mi? Yalnız bazı vakit lisanı hal duasıyla hasıl olan bir matlubunu yanlış olarak kendi iktidarına hamleder. Bunu biz yapıyoruz. Biz kendi iktidarımızdan oldu zannediyoruz. Ya şu gübreyi vermesem şu karpuzu yiyemezdin ya. Duydunuz mu bu cümleleri hiç? Çok duydunuz değil mi yani? Burada biraz limonla, bahçeyle, karpuzla uğraşan duymuştur yani. İlla herkesin bir tanıdığı var. Çukurova bölgesi burası. Ya sen o gübreyi cebine koysan bütün mahalle senden kaçar. Sen karpuzun lezzetinin o gübreden olduğunu iddia ediyorsun. Komik değil mi? Ve kendinden biliyorsun. Kendinden bilince kimden uzaklaşırsın? Allah Azze ve Celle'den uzaklaşırsın. Allah Allah, Allah Allah. Yani onun varlığı için o gübreyi esas ve temel sebep görüyor. Çok ilginç. Hayret verici bir durum. Allah'a neyle yaklaşılır? Allah'ta olmayanla yaklaşılır. Peki Allah'ta olmayıp bizde olan ne var? Acizlik var. Acizliğini bildiğin anda bir yaklaşma, bir kurbiyet hali söz konusu. Ama kendinden bildiğin anda artık limanı olmayan bir deryaya yelken açmışsın demektir.
Hafizan Allah. Devam edelim. Mesela tavuğun yavrusunun zaafındaki kuvvet tavuğu arslana saldırtır. Saldırtıyor mu? Geçen video izledik. Kobra yılanına saldırttı. 8 civcivi vardı değil mi? 8-10 civcivi için. Tavuk kobra yılanına saldırdı. Şurada sokakta görüp adım atsan senden kaçar. Yavrusu için ama Allah o işi yaratıyor ya. Saldırtıyor. Devam. Yeni dünyaya gelen arslanın yavrusu o canavar ve aç arslanı kendine musahhar edip onu aç bırakıp kendi tok oluyor. Bakın abiler lütfen cümleleri normal düzeyde okumayınız. Kendisinden bir yavru çıkıyor aslanın. Aslan dediğin ne? Canavar ya. Şimdi gelin mesela ormana gidelim bir aslan bulalım. Rica edelim. Diyelim kardeş kurban diyete başla. Peksimet ye, yoğurt ye. Vallahi bizi yeme şu köşede oturup kitap okuyacağız. Dinler mi bizi? Hadi bir deneyelim. Bak sen akıllı bir insansın seni dinlemez. Sen iyi bir hatipsin seni dinlemez. Sen güzel bir arkadaşsın seni dinlemez. Sen ikna edici birisin seni dinlemez. Sen varlıklı birisin seni dinlemez. Sen kabil... Küçücük yavrunun acziyet sırrından dolayı değil o küçük yavruyu yemek. Kendisi aç kalıp ona yemek getiriyor. Bu neyin kanunu? Acizliğin kanunu. Çok hayret verici bir durum. Acizliğin sırrı. Devam. İşte cayı dikkat, zaaftaki bir kuvvet ve şayanı temaşa bir cilve-i rahmet. Şimdi tekrar bir özet geçmem lazım. Kainattaki gördüğünüz çarklar bu sünnetullah'la dönüyor demek. Tohum niye açıyor? Acziyet. Bu bir çark. Bir aslanın yavrusu ormanda nasıl hayatta kalıyor, nasıl yemek buluyor, nasıl büyüyor? Bununla. Şimdi bizim bu formülü anlamamız lazım. Formül neden önemli? Şu kapının önüne bir tank gelse, biz de 3 kişi tanka dikelsek böyle. Yumruk atsak, tekme atsak, kafa atsak. Durdurabilir miyiz tankı? Durduramaz. Ama tankın formülünü bilsen durdurabilir misin? İçine girdin, orada stop düğmesi var. Bastın, durdurabilir misin? Durdurabilirsin. İşte kainattaki çarkların formülünü, şifresini bildiğin anda, ki bu şifreyi sabahtan beri söylüyoruz. Acizlik şifresi değil mi? O ince sırlı anahtar orası. Ve ona dokunabildiğin anda kainattaki bütün çarkları senin ihtiyacına göre Allah Azze ve Celle yaratacak. Yoksa yavru bir aslanın kime sözü geçer ki? Kimseye geçmez. Ama kainatın o formülünü bilip o sihirli düğmeye basabildiği anda neyle basıyor? Fıtri cihette basıyor. Biz neyle basacağız? Biz de fıtri bir irade cihetiyle basacağız. Şimdi evdeki bebekten yine örnek vermeye devam edeyim. Bütün ev o bebek için geziyor, doğru mu? Bütün ev o bebek için dizayn olunuyor. Ya şuraya elektrik prizi koymayalım, dur şurayı kafasını vurur kaldıralım edelim. Koskocaman adamları, pehlivanları etrafına pervane gibi dolaştıran bebekteki hangi özel şifre, hangi özel sır? Acziyetin sırrı. Peki şimdi bir örneğe daha geçeyim. Bizim bebek büyüse 5, 6, 7, 8, 10 yaşına, 15 yaşına gelsek anne baba gözünde hep acizdir. Bir gün hanım alsa onu bahçeye parka götürse ve parkta bizim bir komşuyu görse, Ayşe teyze olsun komşumuz. Hanıma dese ki artık seni istemiyorum ya. Bana ne annelik ettin dese ya. Benim annem Ayşe teyzedir. Benim idealim Ayşe teyzedir. Ben Ayşe teyze isterim dese. Benim hanım ne yapar? 15 yıl emek vermiş. Gecesini bölmüş. Ki gece inanın annelik zor yani. 8-10 kez kalkıyorlar ya. Gecesini bölmüş, gündüzünü bölmüş. Her gördüğünde bir de anneyi görünce çok şımarıyor çocuklar. İyice böyle yıkıcı tim oluyor. Ben evde örümcek ağları buldum yani. Mutlaka arkadan atıp tırmanıyor yani. Başka ifadesi yok o kadar şeyi bir anda yapabilmesinin bir bebeğin. Bu kadar zahmetini çekiyor yani anne. Ve o dese ki hayır benim annem sen değilsin o dese ne olur? Kıyamet kopar, üzülür yani. O anne yıkılır biter. Doğru değil mi? Peki Allah Azze ve Celle senin acizliğinden dolayı bunca nimeti seni yağdırsa, sonra sen bunları başka kapıdan bilip o kapıyı çalsan, dilde desen ki ya tamam Allah benim de Allah'ım desen ama halinde ve tavrında dışarıda iş yaptığın insanlardan rızkı bilsen, görüştüğün arkadaşlarından şimşek, mutluluğu huzuru bilsen, etrafında menfaatin olan insanlardan medeti bilsen, bir gün muhabbet esnasında da vallahi her şeyi veren Allah'tır deyip böyle bir evirip çevirsen, Allah Azze ve Celle bu senaryoyu gördüğünde bunlar razı olur mu Furkan? Asla razı olmaz. Nasıl o anne yıkılıyor? Allah Azze ve Celle de bundan asla hoşnut olmaz. Demek ki kulun acizliğiyle birlikte çok önemli ikinci bir olgu daha çıktı ortaya. Nedir bu? Bir, kul acizliğini bilecek. 2, hangi kapıyı çalacağını bilecek. Ben acizim ve bu acizliğimi geliyorum Yunus, senin gözünün önünde teşhir ediyorum. Yunus ben şöyle acizim, Yunus böyle acizim, Yunus şöyle yardım et diye. Allah Azze ve Celle bundan hoşnut olur mu? Olmaz. Çünkü o acizliği sana veren o ve vermesinin bir amacı, gayesi var. Aczini anla, benim dergah-ı uluhiyetimin kapısını tıkla diye bunu veriyor. Sen o acizlikle başka kapıyı tıkladığın anda formül bozulur. Bu yüzden ekseriyetle kişi gaflette olduğu hallerde sağın solun kapısını çaldığı anda Allah onu eli boş gönderiyor. Zira eğer o çaldığı kapılar açılsa aczini Yunus dolduracak, aczini Uğur dolduracak ve başına gelen iyilikleri kimden bilecek? Çaldığı kapıdan bilecek. Bu yüzden insanın gafil bir anında çaldığı sebepler kapısı yüzüne çarpılıyorsa benim nezdimde Allah'ın korumasında yani. Düşünsene çalıyorsun ve o kapı açılıyor ve sen o an Allah'tan bilmiyorsun. Kimden bileceksin? O kapıdan bileceksin. O kapıya teşne olacaksın. Belki o kapıya dal kavuk olacaksın.
olacaksın. Çünkü Allah'tan başka senin öyle bir durumunu suistimal etmeyecek hiçbir kapı mevcut değildir. Şimdi bazen insan hep böyle güneşe, aya, tohuma aciz kalmıyor. Bazen de canı sıkılacak çok hadiseler yaşıyor. Öyle aciz kalıyor. Hiç beklemediği, hiç ummadığı yerlerden şiddet bir saldırıya maruz kalıyor. Birileri sana diş geçirmek istiyor, birileri tırnak geçirmek istiyor, birileri sana salyasını bulaştırmak, akıtmak istiyor. Öncelikle bunu normal karşılamak lazım. Zira akrebe niye soktu diye şaşırmak uygun mudur? Hayır, onun tabiatı o. Yılan niye dişini geçirdi, zehirledi diye şaşırmak uygun mudur? Hayır, zira yılanın tabiatı o. Köpek niye beni ısırdı, niye kanattı, niye canımı acıttı diye şaşırmak uygun mudur? Hayır, onun tabiatı o. Peki insan böyle durumlarda ister istemez bir acziyete düşüyor mu? Düşüyor. Bir masumlaşıyor mu? Masumlaşıyor. Özellikle geceleri yalnız kaldığında, kafasını şöyle bir köşeye dayadığında, kainat sessizken içini Rabbine dönüyor. İçini, kalbini, etrafı kim varsa ona şikayet ediyor. Ya Rab diyor, üzgünüm diyor, yorgunum diyor, kalbim kırıldı diyor, biraz kanım aktı, terim boşaldı, sırtımda yara izleri var, ayağımda diken izleri var diyor. Halini Rabbine şikayet ediyor. Etrafı Rabbine şikayet ediyor. Tek sığınak onu biliyor. O an kul şunu anlıyor. Etrafta sana 40 köpek saldırsa sen bu 40 köpekle konuşarak vakit harcamayacaksın. O 40 köpeği bir ıslığıyla yanına çağıracak çobanı ikna edeceksin. Bazen etraftan tabiatları gereği seni anlamayacak bazı karakterler, fıtratlar saldırır durur. Onlar da tabiatlarının gereğini yapıyorlar. Sana belki çoğu zaman onlarla uğraşmak değil, bir ıslığıyla hepsini emrinin altına alabilecek çobanı ikna etme vazifesi düşer. Bu da aciz bir insanın başka bir pencereden bakış açısıdır. Devam edelim mi? Nasıl ki nazdar bir çocuk ağlamasıyla ya istemesiyle Tefekkür edin ama olur mu? Geldi şurada bizim çocuklardan biri. Şurada inga dedi. Onunuz birden atlar değil mi? Ne istiyor ya? Neyi var diye. Öyle hayal edin yani. Bizim de içimiz o nazdar çocuk ha. Biz çocuktan daha aciz durumdayız. Devam. ya hazin haliyle matluplarına öyle muvaffak olur, öyle kaviler ona musahhar olurlar ki o matluplardan binden birisine 1000 defa kuvvetçiyle yetişemez. Demek zaaf ve acz onun hakkında şefkat ve himayeti tahrik ettikleri için Bak tahrik eden ne? Zaaf ve acz, şefkat ve himayeti tahrik ediyor. Bak tahrik olan ne? Şuunat-ı ilahidir ha, unutmayın. Yoksa o bebek kendi kuvvetiyle, iktidarıyla bu şeyleri elde edebilir mi? Bana bakacaksınız. Her gün bana süt içireceksiniz. Her gün altımı temizleyeceksiniz. Yakarım bu gezegeni falan. Yapabilir mi çocuk? Yapamaz, gülersin ona. Ama dilleriyle, kuvvetiyle, iktidarıyla yaptıramayacağı şeyi acizlik kanadıyla bunun yapılmasını Allah tarafından yarattırabiliyor işte. Allah'ın yaratmasına vesile olabiliyor işte. Devam. küçücük parmağıyla kahramanları kendine musahhar eder. Şimdi böyle bir çocuk o şefkati inkar etmek ve o himayeti ittiham etmek suretiyle ahmakane bir gurur ile ben kuvvetimle bunları teshir ediyorum dese elbette bir tokat yiyecektir. İşte insan dahi Halık'ının rahmetini inkar ve hikmetini ittiham edecek bir tarzda küfran-ı nimet suretinde. Ne surette? Küfran nimet. Yani verdiğin nimetleri inkar ediyorsun oluyor. Acziyetini bilmeyen neyi inkar ediyor? Verdiği nimetleri de inkar etmiş oluyor. Seni bir damla sudan bu hale getiriyor. Saçın senin himayende değil, elin senin himayende değil, kaşın gözün himayende değil, kalbin himayende değil, ayağın himayende değil ve hepsi senin gibi davranıyor. Bu ne olur? Allah Azze ve Celle'yi itham olur. Bakın sokaktan aldın bir arkadaşı 20 yıl boyunca ya yedirdin, içirdin, ev verdin, barındırdın, okuttun, ettin. 20 yılın sonunda seni inkar etti ya. Ve sana dedi ki ne yardımı bunların hepsini ben yaptım dedi. Ne hale düşersin? İnsan yıkılır ya. Biter insan yani 20 yıl. Ondan sonra bir daha birisine sakız ikram edesi gelmez insanın ya. Şimdi seni yok yerden yaratıyor. Her şeyini bir bir veriyor. Hep aynı şey diyorum ama bacağını yaratıyor. Uzuvlarını yaratıyor. Ve bir anda ya bunlar senden değil zaten benimdi diyorsun. Alacağın karşılık hiç hoş olmaz. Çünkü bunlar küfranı nimet oluyor. Devam edelim. Küfran-ı nimet suretinde Karun gibi inneme ütitühü ale ilm. Yani ben kendi ilmimle, kendi iktidarımla kazandım dese elbette sille-i azaba kendini müstehak eder. Demek şu meşhut saltanat-ı insaniyet Meşhut, şahit olunan, görülen, evet. ve terakkiyat-ı beşeriye ve kemalat-ı medeniyet celb ile değil, galebe ile değil, cidal ile değil, belki ona onun zaafı için teshir edilmiş. Bak bunları mücadeleyle mi biz aldık?
Dışarıda soruyorsun ne yapıyorsun? Ne yapayım ya? Rızık mücadelesindeyim. Rızkımızı kovalıyoruz. Rızkın mücadelesini yapıyoruz. Nasıl mücadele ya? Ağaçlar verilmiş, buğdaylar verilmiş, gökyüzü verilmiş, yağmur verilmiş, toprak verilmiş. Rızkımızın kovalamacısındayız işte. Kavga edip duruyoruz ya. Her gün ekmek derdinde. Ekmeğin kovalıyoruz. Allah Allah. Her biri ikram edilmiş sana ya. Sen bunu nasıl kovalamayla tabir ediyorsun? Mücadele be. Hayat mücadelesi. Nasıl mücadele ya? Her şeyin ikram ediliyor. Her şeyin ikram ediliyor. Toprak mı yaratıyorsun ya? Çocuğun baba süt deyince süt mü yaratıyorsun ya? İnekten sağıyorsun. Ama nasıl diyoruz? Mücadelesindeyiz ya. Bir de ikinci versiyonu var. Zora düştüğümüzde. Abi işler nasıl gidiyor? İşimiz Allah'a kaldı kardeşi. Allah Allah. Önceden kimdeydi? Bu da var değil mi? Hani o kadar mücadele ettim. Gücüm bitti. Aczini orada yeni anlamış. İşimiz Allah'a kaldı. Önceden kimdeydi yani? Uzada mıydı yani? Kimdeydi? Allah Allah. Çok hayret verici değil mi? Halbuki senin elinde olan nimetler, senin mücadelen. Ya hadi ya bir mücadelenizle şu Bağdoku'yu bir kazanın ya. Bir mücadelenizle kıkırdağınızı bir yapın ya. Abi çocuğum oluyor bana 2 kıkırdak lazım. Bir mücadele edeceğim. Allah Allah ya. Ya işte yeni bebeğimiz oluyor. Bir 2 göz lazım. 2 kaş lazım. Var mı böyle tanıdık mücadele eden bir? Allah Allah ya. Ya benim çocuğa da akciğer lazım. Doğmadan hemen bir bulmam lazım. Allah Allah ya. Bunlar nasıl mücadeleyle olabilir ya? Bunlar sana yağdırılmış ikramlar bunlar ya. Ve işin garip yanına bak. Dünyada en aciz senken bütün kainat gene sana medar. Her şey senin emrine amade. Her şey. Her şey senin etrafında pervane olmuş. Ya şunu tekrar hatırlatayım. Kainat bize medar diyoruz ya. Hakikaten öyle bak. Şu çiçeğe bizdeki aklı versek şu oksijeni bize bedava veremez. Eşeğe bizdeki aklı versek eşek mi bize biner biz mi eşeğe bineriz ya? Kartallara bizdeki aklı versek biz mi onları kafese koyarız onlar mı bizi kafese koyar? Yılanlara, çıyanlara, tarantulalara bizdeki aklı versek biz mi içeride oluruz onlar mı içeride olur? Allah Allah ya. Şu acizliğine bak ama kainatı sana medar etmiş yine. Etrafında böyle pervane geziyor ya. Allah Allah. Devam. Onun aczi için ona muavenet edilmiş. Muavenet. Onun fakrı için ona ihsan edilmiş. Onun cehli için ona ilham edilmiş. Onun ihtiyacı için ona ikram edilmiş. Ve o saltanatın sebebi kuvvet ve iktidarı ilmi değil, belki şefkat ve ref'eti Rabbaniye ve rahmet ve hikmet-i ilahiyedir ki eşyayı ona tesir etmiştir. Evet, bir gözsüz akrep ve ayaksız bir... Bak inanılmaz bir cümle ya. Evet, bir gözsüz akrep ve ayaksız bir yılan gibi haşerata mağlup olan insana bir küçük kurttan ipeği giydiren ve zehirli bir böcekten balı yediren onun iktidarı değil, belki onun zaafının semeresi olan teshir-i Rabbani ve ikram-ı Rahmani'dir. Demek olayın en ince esprisini biliyor musun acizdeki? Kainatta sana gelen bunca nimet kimden geldiğini bileceksin ve ona bildireceksin. Hasta oldum, bana çiçek gönderdin. Kimden geldiğini bilmem gerekiyor mu? Gerekiyor değil mi? Açtım. Ömer. Peki bildirmem gerekiyor mu? Evet. Ya Ömer kardeş Allah razı olsun ya. Acziyetin en ince amaçlarından bir tanesi. Sırrı bak. Kainatta sen acizken bütün kainat emrine amade değil mi? Sana musahhar. 1. Bunların her birisinin kimden geldiğini bileceksin. 2. Ona bildireceksin. Nasıl bildireceksin? Şükürle bildireceksin. Namazla bildireceksin. Secde haliyle bildireceksin. Demek bunu bildiremeyen insanlar olayın denklemini de bilmiyor olabilir. Bir adamın namazı niye eksik? Belki şu denklemi bilmediğinden eksik. Bilse kendisi aciz. Kainat emrine amade verilmiş. Kimden geliyor bunlar? Allah Azze ve Celle'den geliyor. Ondan mı geliyor? Ondan geldiğini ben bildim mi? Bildim. Sırada ne var? Ona bildirmek var. Ya Rab sana hamdü senalar olsun dedim. Bir secde ettin. Bak ona bildirmiş oldun. Hazreti Ebubekir Efendimizin bir duası var. İmam Rabbani'nin mektuplarında da geçiyor dua. Şöyle diyor. Çok ilginç bir dua ya. Mahlukat içinde kendisine onu tanıma konusunda aciz kalmaktan başka yol bırakmayan Allah'ı tesbih ve tenzih ederim diyor. Onu tanımanın acziyetini bilmekten başka hiçbir yolu yok. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davahum elhamdülillahi rabbil alamin. El Fatiha ma salavat.